Bu daha astara kadar inmiş. Bunun ben vernik tabakasında olan bir çizik olduğunu anlıyorum. Şimdi bu onarımı yapmak için ne kullanacağım? Malzemeler nelerdir? Hani yapan arkadaş eline sağlık, 10 numara yapmış. Ünlemli, eline sağlık. Burayı bile çökertmiş yani. Bu tarif ettiğim gibi bir işlemle hani çok derin olanları uzaktan fark edilmeyecek şekilde getirebilirsiniz. Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Normalde hep ben A-Link 2 veya Renault ile ilgili videolar çekiyorum. Şimdi farklı bir video ile karşınızdayım. Ne ile karşınızdayım? Park ettiğim yerde şurada da görebileceğiniz gibi bisiklet olabilir, başka bir şey olabilir. Ama şurayı çökertecek kadar ve boyanın astarına inecek kadar birisi şeyi sürttürmüş. Buradan devam etmiş. Devam etmiş. Böyle gelmiş. Nereye? Şuraya. Bakın. Burada devamı var. Devam etmiş. Gelmiş nereye? Buraya. Bakın. Burada devamı var. Sonra şurada bir kavis almış. Bakın. Kavis almış ve şurada yukarı doğru çıkmış. Buradan da devam etmiş. Şimdi bu video çiziklerin giderilmesiyle alakalı olacak. Önce boyada hangi katlar var onu söyleyeyim. En altta metal var. Metalin üzerinde astar katı var. Astar katının üzerinde normal renk pigmentlerinin olduğu renk katı var. Renk katının üzerine de ne yapıyoruz? Vernik tabakasını atıyoruz. Boyacılar öyle atıyor veya oto üreticileri öyle atıyor. Vernik tabakası biraz fazla. Vernik tabakasında böyle çizik olduğunda ışığın kırılması değişiyor ve bu şekli alabiliyor. Şimdi buradaki sıkıntı tam olarak ne? Onu nasıl ayırt edebiliriz? Yani sıkıntı hangi tabakaya kadar inmiş? Bu çizik hangi tabakaya kadar inmiş? Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Şu şekilde. Buraya su püskürttüğümüzde eğer buradaki renk, ki ben pasta yaptım biraz. Gördüğünüz gibi beyazlık gitti ama burada bir tırnak takılmasa bile gördüğünüz çizik var ve bu çizik beyaz olmadığı için su sıktığımda veya pasta yaptığımda bu şekilde rengi hala görebildiğim için bunun ben vernik tabakasında olan bir çizik olduğunu anlıyorum. Aynı şey burası için de geçerli ve şuradaki şu çizik için de geçerli. Bakın şuradaki çizik için de geçerli ve şuradaki çizik için. Ama bu bakın bambaşka bir görünümü var bunun. Bu daha astara kadar inmiş. Yani buna biraz sonra su sıkacağım. Su sıktığımda bunu düzeltemediğimizi göreceğiz. Daha doğrusu su sıktığımızda bunun astara kadar indiğini göreceğiz. Renk değişmeyecek. Çünkü suyu sıktığımızda su o boşluğu dolduruyor ve ışık düzgün yansıdığı için sanki orada boya varmış. Verniği hiç bozulmamış gibi görünüyor. Ama eğer vernik tabakasının altına indiyse o zaman yapacak bir şey yok. Buraya çelik çekme yöntemiyle boya yapacağım. Onu ayrı bir video ile yöntemini göstereceğim. Bunu ayıracağım. Ben şimdi buraların nasıl düzeltileceğini göstereceğim. Önce şurada çalışacağım. Sonra büyük yere belki geçerim. Neyle yapacağım bunu? Zımparayla yapacağım. Burayı, en azından şurayı zımparalama yöntemiyle bu çiziyi gidereceğim. Burada görülebiliyor. Bunun da bazı kısımlarına yapacağım. Bunu da gidermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Şimdi bu onarımı yapmak için ne kullanacağım? Malzemeler nelerdir? 1. Kağıt bant. 2. 2000 veya 2500 kum zımpara. Ben 2500 de yapacağım. Çok derin olmadığını düşünüyorum. 2000 kum su zımparasını kullanmayacağım. Hep su zımparası kullanacağız. Böyle esnek paketlerin içerisinden çıkan tamponu buna sarıp tam esnekliği orada alsın diye bunu kullanacağım. Bunu ıslatacağım. Yüzeyi ıslatacağım ama hepsinden önce temizleyeceğim. İhtiyaç halinde bunu da kullanacağım. Zımpara takozuna şu anda ihtiyaç duymuyorum. Başka ne kullanacağım? Su kullanacağım. En sonunda da pasta kullanacağım. Pasta olarak da daha önceki videolarımda da görmüştünüz. Meguers'in pastasını kullanacağım.
Ve izopropil alkolle de temizleyeceğim iyice. Islak mendile oto şampuanı sürüyorum. Suyu sıktığımda size hani bahsettiğim o su testini yapacağız. Onu göstereceğim size. Suyu sıktığımda kayboluyorsa ne anlama geliyordu? Bakın burada da belli oluyor aslında. Bakın bu kaybolmuyor. Kaybolduğu zaman şu anlama geliyordu. Bu yüzeysel bir çizik ve sadece vernik tabakasında var. Bakın suyu sıktığında bu kaybolmuyor. Buradaki çiziyi görüyorsunuz, kaybolmuyor. Ama buradaki neredeyse görünmez oldu. Şurada bir kısmı derin yere girmiş. Belki oraya boyama gerekebilir. Ama suyu sıktığınızda hemen hemen kayboluyor. Buradaki de böyle. Ben dediğim gibi şuna çalışacağım için buna çelik çekme ile rötuş yapacağım. Mikrofiber bezle kuruluyorum. Bakın. Burada derin olan kısmı da var. Buradaki sacı bile hani yapan arkadaş eline sağlık, 10 numara yapmış. Ünlemli, eline sağlık. Burayı bile çökertmiş yani. Burası pastayla gider mi? Burası gidebilir. Ama burayı pastayla kaybedemedim. Kaybolmadı yani buradaki iş. Buradaki de pastayla çok denemedim açıkçası. Ve şuradaki de deneyebilirim. Evet. Gördüğünüz gibi çizik burada. Buraya şimdi bant çekeceğim. Su kullanacağım. Su püskürteceğim. Şunu tampon olarak kullanacağım. Ve 2500 kum zımpara ile küçük şerit halinde verniğini inceltmiş olacağım. Sonra korumak üzerine oraya başka bir şey daha yapmayı düşünüyorum. Yine Meguiar's'ın bir tane cilası var. Seramik cilası. Onu kullanacağım. Oradaki kalınlığı arttırmaya çalışacağım koruma için. Bakın şurada maskeleme bandı ile biraz fazla yaklaştırmışım bu kısmı. Bir şerit haline getirdim. Bu işlemde ne yapıyorum? Keskin köşelerine, bu çiziklerin ortadan kaldırıyorum ki zımpara işlemiyle keskin köşeleri kaldıracağım. Şuraya kadar bölgesel yapacağım bu kısmı. Sonra biraz daha genişletip 3000 kum zımparayla bu kısmı 2500'de ve su sıktığında bunların kaybolmasını bekleyeceğim. Buraya ortanın kaybolacağını düşünmüyorum ama şuraları kaybedeceğiz. Bunu da bu sınıra kadar yapacağım. Suyumuzu sıkıp zımparaya başlıyorum. Buraya da su püskürttüm. Zımpara kağıdına da su püskürttüm. Şimdi çizik şu istikametteydi. Ona dik istikamette ileri geri hareket ettireceğim. Evet, zımpara da sulu, bu da. Yapacağım işlem bu. Yumuşak olarak yukarı aşağı. 2500 kum zımpara ile yapıyorum. Çizik arabanın önü arkası istikametindeydi. Ben bu şekilde yukarı aşağı yapıyorum. Aynı şeyi buraya da yapacağım. Bakın burada çizgi bayağı kayboldu. Şu şekilde fazla bastırmadan, zaten bu süngerimsi şeyi de fazla bastırmamak için aldım. Sonra 3000 kum zımparaya geçeceğim. Bakın az bir şey kaldı. Kurulayınca daha iyi göreceğiz. Çizgi kaybolana dek böyle devam edeceğiz ama. Su püskürtelim. Evet, çok az belli oluyor. Şurada tırnak hiç takılmıyor. Burada biraz daha var tabi. Orayı da silelim. Evet, burası matlaştı gördüğünüz gibi. Şimdi kısmını pastayla alırız gibi geliyor. Burada neredeyse hiç kalmadı. Şöyle göstereyim. Çok az var.
Çok az var. Bakın burada az görünüyor. Burası biraz daha çalışacağım. Çok fazla inceltmek de istemiyorum. Ama şu araya bir boya yapmak gerekecek sanırım. Bir üste geçip 3000 kum zımparayla yapıp sonra cila yapacağım. Bir aşağıya alıyoruz dedim. Neyi aldım? Şimdi bantları aldım. 3000 kumla buna devam edeceğim. Yine şu istikamette. Başı ve sonu şu arada olacak. Bakın çok az burada kaldı. 3000 ile daha da yumuşatacağım. Burası neredeyse tamamen kayboldu. Sonra pastacılığa yapacağım. Ama burada görüyoruz. Buraya daha sonradan boya yapmak gerekir mi? Gerekir herhalde. Ama şu kısmı bitireceğim. En azından burası kalacak. Daha sonradan belki oraya çelik çekme rötuş yaparım. Ama şu anda kalacak. Böyle bırakmayı düşünüyorum. Şimdi yeniden ıslatıp bunu bu sefer 3000 kum zımparayla devam edeceğim. Burada gördüğünüz gibi bu da 3000 kum zımpara. Yani bu zımparalama yöntemi her çizikte başarılı olmaz. Size bahsettiğim gibi çizeğin çok böyle yüzeysel olması lazım. Vernik tabakasında olması lazım. Vernik tabakasından geçerek şurada ucu görüldüğü gibi astara indiyse veya burada görüldüğü gibi direkt astara indiyse o zaman bu zımparalama işini yapamıyorsunuz. Vernikte olması lazım. Vernikte olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Su püskürterek. Su püskürttüğünüzde eğer renk kayboluyorsa, çiziği görmemeye başlıyorsanız bu vernik tabakasındadır. Neden? Çizik nedir? Güneş ışığını yansıtırken çizik oluştuğunda düz olarak güneş ışığı yansıması. Düz olarak yansımadığı için çiziği görürsünüz zaten. Eğer bunu bu şekilde düzeltirseniz artık gün ışığı vernik tabakasındaki çizikler için söylüyorum. Düzgün yansımaya başlar bu zımpara yöntemini yaptıktan sonra ve düzgün yansıdıktan sonra da burada çiziği görmezsiniz. Yaptığımız işlem aslında bu. Evet, vernik tabakasını inceltiyoruz belki ama ben vernik tabakasını incelttikten sonra buraya bir seramik uygulama yapacağım. Yine oradaki o korumayı sağlamaya çalışacağım. Bunu da hani şuralara kadar yükseltmeye çalışacağız ki burada bariz böyle bir ele takılacak kadar bir derinlik oluşmasın. Bastırarak yapmıyoruz. Bu da önemli. Şimdi burada gördüğünüz 3000 kum zımparayı ıslatacağız. Yüzeyi ıslatacağız ve bununla devam edeceğiz. Şimdi bununla fazla bastırmadan bu alanı yayıyorum. Arada bir su püskürtmemiz gerekiyor. Zımparayı da püskürttüm. Devam ediyorum. Evet, burada gördüğünüz gibi çizik sildiğimizde suyu kağıt bandı da almış olduk arada. İşlemimiz bitti. Burada çizik belli olmuyor artık. Bakın. Burada çizik artık belli olmuyor. Ve burada da belli belirsiz çizik var. Bantları söküp iyice suyla kayıp öyle göreceğiz. Belli olmuyor. Gördüğünüz gibi bu kısım mat artık. Şurası artık mat. Buraya ne yapacağım şimdi? Cila yapacağım. Aynı zamanda burada bulunan çizeği de yapacağım. Neredeydi? Bakın şurada. Pastalarda sınıf sınıftır. Bunun aşındırıcılığı çok yüksek. Yani extra heavy cut dediği. Yani bu çok aşındırıcı bir cila anlamına geliyor. Yaparken dikkat etmeniz lazım. Ben bunu mikrofiber bez ile uygulayacağım. Daha önce de yapmıştım. Nereye? Şu gördüğümüz yere. Orayı düzeltmiştik biliyorsunuz. Şimdi buraya bununla cila yapacağım. Genişçe sürüyoruz. Yüzeye. Bütün yüzeyi yediriyoruz. Çok bastırmadan bu şekilde cilalıyoruz. Ters yöne de yapın. Dikey yapın. Yatay yapın. Bu birinci kat, birkaç kat pasta cila yapacağız. Bu birinci kattı.
Bir silelim bakalım. Evet, çok yakından bakınca hala burada görünüyor ama artık düz, eskisi gibi değil. Ben çok fazla da buradaki vernik tabakasını inceltmek istemedim açıkçası. Böyle bırakabilirim. Çok yakından veya baktığımızda veya böyle işte ışıkla baktığımızda zaten bu astara kadar inmişti, söylemiştim. Ancak belli oluyor, uzaktan belli olmuyor. Şimdi bunu 2 kat daha uygulayacağım. Matlıklar var hala burada, görebilirsiniz. Bunları tamamen yok ettikten sonra sonucu sizlerle paylaşacağım. Pastalama bitti. Şurada bunu sadece pasta yapmıştım. Yuvarlattık. Hani şu seviyeden baktığınızda hiç belli olmuyor. Bakın normalde çizik burada. Bakın burada. Ama belli olmuyor. Diğer çizik de bakın nerede sizce? Normalde şurada. O uzun olan çizik. Ancak yukarıdan baktığımız zaman belli oluyor. Zımparayla düzelttik. Demek ki mat kısım kalmadı. Dediğim gibi sadece verniği birazcık inceltmiş oldum. Buradaki şeyden hiç iz kalmadı. Buradaki izden. Yukarıdan bakıyorum. Yukarıdan da yok iz. Burası böyle. Bir de burada sanırım kediler yapmış bir iz var. Orayı da temizleyip pasta yapacağım. Şu kısımdaydı. Pastayı da çok fazla bastırmadan iyi bir pastanız varsa onunla bu şekilde dairesel hareketlerle yayarak ince çiziklerde başarılı olabilirsiniz. Kedinin tırnakları iz bırakmıştı. Şu anda o izden de kurtulduk. Yani siz de burada gördüğünüz gibi eğer bir çizik onarımı gerekirse bakın çok az böyle altta belli oluyor. Çok az ama ben vernik tabakasını artık aşındırmak istemedim. Boyaya kadar inersek çok inceltirsem bir koruma tabakası kalmaz. Burada gördüğünüz gibi işlemle bunu tamamlayabilirsiniz. Bu tarif ettiğim gibi bir işlemle yani çok derin olanları uzaktan fark edilmeyecek şekilde getirebilirsiniz. Derin olmayanları, aslında yüzeysel olanları ise hiç belli olmayacak hale getirebilirsiniz. Bu benim bahsettiğim zımpara ile boya çizik onarım yöntemiydi. Ve bunu bir daha tekrarlıyorum. Çizik eğer vernik tabakası üzerindeyse bu yöntemi uygulamalısınız. Vernik tabakasının altına boya veya astar kısmına geçtiyse başka yöntemler var. Onları uygulamalısınız. Onu da ben zaten ayrı bir video ile şuradaki çizikte göstereceğim. Bu çünkü vernik tabakasını, boya tabakasını geçip daha astara kadar gitmiş. Orada göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.